Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu anda tam mevsimi olan lokum kıvamında çok lezzetli zeytinyağlı barbunya tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 2 kilo taze barbunya kullandım. İlk olarak barbunyaları kabukların içerisinden çıkartıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız bizler için gerçekten çok kıymetli. İsterseniz barbunyalarınızı bu şekilde kabuklarından çıkartıp yıkayıp kuruladıktan sonra difrizinize koyabilirsiniz. Kışın patates ve havuçla hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Temizlemiş olduğum barbunyaları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Tencerenin içerisine barbunyaları koyuyorum. Üzerini 4 parmak geçinceye kadar soğuk sudan ekliyorum. Ocağımızın altı ilk olarak kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. Siz yine de pişirirken barbunyalarınızı kontrol edin. Sizlere gösterdiğim kıvama geldikten sonra ocağınızın altını söndürün. Bazı barbunyalar geç pişebiliyor, bazıları da erken pişebiliyor. Pişirdiğim barbunyaları kenara alıyorum ve süzdürüyorum. Tarifimde 4 adet domates kullandım. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum. Rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada domateslerinizi çok ince bir şekilde doğrayabilirsiniz. Rendelediğim domatesleri kenara alıyorum. Tarifimde 4 adet patates kullandım. Patatesleri 1 santim aralıklarla kesiyorum. Daha sonra şeritler halinde kesip küp küp olacak şekilde doğruyorum. Küp küp doğramış olduğum patatesleri kenara alıyorum. Bu tarifimde 2 adet havuç kullandım. Havuçları ortadan ikiye kestikten sonra küçük küçük doğruyorum. Havuçları da kenara alıyorum. Bu tarifimde 4 adet kıl biber kullandım. Biberlerin uç kısmını ve sap kısmını alıyorum. Ben biberleri tatlı kullandım. Eğer acı seviyorsanız bu aşamada acı da doğrayabilirsiniz. Hazırladığım biberleri de kenara alıyorum. Tarifimde 2 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanların kabuklarını soydum, onları da küp küp doğruyorum. Ön hazırlık olarak bütün sebzeleri doğradık ve hazırladık. Artık pişirebiliriz. 1 su bardağı zeytinyağını tencereye koyuyorum, içerisine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra içerisine 1,5 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum.
Zeytinyağlı yemeklerinizde mutlaka şeker kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tencerenin içerisine doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Havuçlar turuncu rengini bırakıncaya kadar kavuruyorum. Havuçları yeterince kavurdum. İçerisine küp küp doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. 1-2 dakika boyunca patatesleri kavuracağım. Tarifimde 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları rendeliyorum. Sizler isterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. Onu da patateslerle birlikte kavuruyorum. Daha sonra içerisine ince kıl biberlerini koyuyorum. Biraz da biberleri kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem yemeğe salça koyduğunuz zaman güzelce kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Tencerenin içerisine süzdürmüş olduğum barbunyaları ekliyorum. Barbunyaların rengi sizlere kötü gözükebilir. Fakat kavruldukça sizler de göreceksiniz, rengi tamamen değişecek, çok da güzel olacak. 1-2 dakika boyunca kavurmuş olduğum barbunyaların içerisine domatesleri ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Barbunyanın içerisine suyumuzu ekliyoruz. Sadece üzerine 2 parmak geçinceye kadar soğuk suyu koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum, tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşe getiriyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz sebzeler tamamen pişinceye kadar bu şekilde bekletiyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Artık yemeğimiz pişti, ocaktan alıyoruz ve soğuması için kenara koyuyoruz. Bu yemeği soğuk servis ediyoruz. İsterseniz üzerine limon sıkabilirsiniz. Ben biraz limon sıktım, daha sonra küçük küçük doğramış olduğum maydanozlardan serpiştirdim. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Lokum kıvamında, yaz aylarında soğuk soğuk yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.